Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Yiğit. Yusuf Dikeci hepiniz hatırlıyorsunuz. Kendisi Paris 2024 olimpiyatlarında ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Tabii onun asıl tanınmasının altında yatan sebep atış yapmadan önceki rahatlığı ve tabii ki de verdiği pozdu. Kendisi bir anda internette viral oldu ve adeta dünyayı kasıp kavurdu. Hatta birçok ünlü ve Elon Musk bile onunla iletişime geçmişti. Hakkında yazılar yazıldı, resimler çizildi ve kendisi günlerce gündemden düşmedi. Yusuf Dikeç geçtiğimiz günlerde X platformu üzerinden annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı ve tekrardan tabii ki de hayranları tarafından ve birçok ünlü isim tarafından da iyi dönüşler aldı. Hatta Elon Musk bile bu tweetine bir yanıt yazdı. Buraya kadar her şey normal. Fakat yorumları açtığımda gerçekten de o kadar cahilce yorumlar gördüm ki bu yorumlar neden ülkece gelişemediğimizin bence apaçık bir göstergesi. Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı bu tatlı fotoğrafa benim şahsen gerizekalı diyebileceğim bir kitle tarafından onlarca aptalca yorum gelmiş. Hani okurken bile gerçekten de bu kadar mı gerizekalı olabilir bir insan diye sorabilirsiniz. Hani şimdi diyebilirsiniz sen de abartma en fazla ne yazmış olabilirler ki diye. Ama öyleyse buyurun yorumları birlikte okuyalım. Şimdi bu eleman yazmış ki A Muslim mother, not a Kemalist mother. Oğlum ne alaka ne? Konuyla ne alakası var bunun? Bu yorumun tam olarak konuyla alakasını ben bunu çözemedim. Müslüman anne olunca ne oluyor? Kemalist anne olunca ne oluyor? Niye böyle bir gerizekalıca yorum yapma gereği duymuş? İnanın bilmiyorum. Zaten muhtemelen yabancılar da Kemalist'in ne demek olduğunu da bilmiyordur. Bu gerizekalı muhtemelen kendi kendine bir şeyleri kanıtlamaya çalışmış ama onu da başaramamış gibi duruyor. Şimdi başka biri de yazmış ki maalesef yine rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız. Elbette kendisine saygı duyuyorum. Sonuçta o da bir insan. Ancak bu tür kişiler maalesef ülkemiz adına kötü bir algı oluşmasına neden oluyor. Ne alaka? Umarım sorumlu davranır ve paylaşımı silersiniz. Oldu paşam, başka bir isteğin var mıydı? Bir kere bu tür kişiler derken ne demek istiyorsun yani? Senin çevrende, akrabalarında veya muhtemelen kendi annen de bu şekilde kapalı olabilir. Bunun herhangi bir ayrıştırmayla ne alakası var? Burada apaçık bir ayrıştırma yapmışsın belli. Bizim kapalı annelerimiz de var, açık annelerimiz de var. Bunlar tamamen bizim kimliğimizi yansıtıyor. Avrupalılar bizi tanıyacaksa da bu şekilde de tanıyabilirler ki zaten böyle tanıyorlar. O yüzden zaten ancak bir gerizekalı bu tarz bir ayrıştırma yapabilirdi. Şimdi bir diğer kişi de yazmış ki of rezil olduk. Sarışın normal bir kadın bulamadınız mı? Avrupa'ya küçük düştük. Arap sanacaklar bize. Bir kere neden bu Avrupa'ya küçük düşüp düşmemek bizi bu kadar ilgilendiriyor? İnan ki anlamıyorum. Arkadaşlar biz buyuz yani. Biz kendi kültürümüzü hiçbir şekilde inkar edemeyiz. Bizim yaşadığımız coğrafyada kapalı kadınlar da var, açık kadınlar da var. Hepimiz bir arada çok uzun zamanlardır yaşıyoruz ve bu da bizim kültürel kimliğimizi gösteriyor. Yani bunun Arap sanıp sanmamayla bir alakası yok ki. Eğer bizi tanıyacaklarsa gerçek kimliğimizle tanısınlar. Niye biz illa bir sarışın kadın koymak zorunda mıyız? Yani illa bizi kendilerine benzer bir halk olarak tanımak zorunda değiller. Ki doğrusu da bu değil zaten. İşte kendine İstanbul beyefendisi diyen bir gerizekalı sil şunu yazmış. Abi sil şunu Arap sanacaklar bizi. Ve bu tarz birçok gerizekalıca yorum gelmiş. Başka insanlar tarafından değil, bizzat kendi halkımız tarafından bu tarz yorumlar gelmiş. Neyse ki yabancılarda bizdekiler kadar cahiliyet yok. Onlara en azından fotoğrafı tebrik etmesini bilmiş bir şekilde. Bir kere benim burada anlamadığım bir konu arkadaşlar. Neden kendimizi Avrupalılara beğendirmeye çalışıyoruz? Neden ülkemizde sürekli bir Avrupa özentiliği var? İnanın ki bilmiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar. Burada kendi kimliğimiz ve kültürümüz var. Biz burada doğduk, burada büyüdük ve bunları savunmak zorundayız. Yani en azından o çok özendiğimiz Avrupalılar bizi bilecekse bu kültürümüzü de bilmeli ki doğrusu da budur bence. Bence bunun altına yatan en büyük sebep tabii ki de popüler kültür. İnternetin hızla yayılmasından sonra insanlar dünyaya açılma fırsatı buldu. Bu sebepten ötürü de bu tarz özentilik durumları bence çok arttı. Fakat bence işin doğrusu bu değildir tabii ki de. Biz kendi kültürümüz neyse onu yansıtmak zorundayız. Burada kimseyi kandırmaya gerek yok. Bugün kendini Avrupalılara onlara benzer bir şekilde tanıtırsan adam yarın bir gün ülkene geldiğinde neden kandırılmış gibi hissetsin ki? Hani en azından kendini olduğu gibi tanıtırsan adam da ne olduğunu bilerek gelir ve bence gayet iyi bir deneyim yaşamış olur. Ve bence arkadaşlar bu dünyada birçok coğrafya ve kültür var. Bence bunların hepsi yerinde güzel. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Herkes kendi kimliğini olduğu gibi yansıtmalı. Bu tarz gerizekalıca eleştiriler yapanları da zaten popüler kültürün kölesi olarak görüyorum. Hani adamlar bizi Arap sansa ne, sanmasa ne. Biz olduğumuz gibi bilsin ki dediğim gibi yarın bir gün daha büyük sorunlara yol açmasın. Sonuç olarak arkadaşlar bu da Yusuf Dikece ve özellikle annesine büyük ayıp edildi. O yüzden bu gerizekalılar adına kendisinden özür diliyorum. Buradan da annesinin ellerinden öpüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Beğendiyseniz de abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.